Hediye. Tarık o gün okuldan çıkışta oldukça düşünceliydi. Onun bu hali genellikle bir şeye karar vermeden önce görülürdü. İki arada bir derede kalma diye bir deyim vardır ya, işte böyle bir durumdaydı. Cebinde biraz para vardı. Bu parayla kardeşine ilaç alması gerekiyordu. Annesi parayı verirken "Aman oğlum unutma" diye tekrar tembihlemişti. Tarık o gün kardeşine ilaç alması gerektiğini unutmamıştı. Ama okulda olması gereken bir şeyi daha hatırlamıştı. Arkadaşı Mehmet'in bir gün sonra doğum günü vardı. Ona da hediye almalıydı. Oysa yanında sadece kardeşine ilaç almak için verilmiş olan para vardı. Tarık kendisine kızıyordu. "Niçin annem bana o parayı verirken, 'Anneciğim, yarın arkadaşım Mehmet'in doğum günü var. Ona hediye almam için de para verir misin?' demedim?" diyordu. "Eğer öyle söylemiş olsaydım, şimdi bu parayı ilaç almak için mi yoksa hediye almak için mi kullanacağım diye düşünmezdim," diyordu. Bir yanda ilaç alma mecburiyeti, diğer yanda arkadaşına alması gereken hediye. Birinden birini mutlaka tercih etmeliydi. İşin kötüsü babası bir iş gezisine çıkmıştı ve ancak yarın sabah eve dönebilecekti. Gerçekten zor bir durumdaydı Tarık. Düşünceli bir şekilde cadde kenarında yürüyordu. Bir ara "Buldum!" diye zıpladı. "Nasıl da düşünemedim. Babam sabah döneceğine göre sabahleyin kardeşimin ilacını alır. Ben babam gelmeden okula gideceğim. Eğer ilaç alacak olsam kesinlikle hediye alamam. Ama hediyeyi alacak olsam babam döndüğünde kardeşime ilaç alabilir. Böylece hem hediye hem ilaç alınmış olur." Tarık aklına gelen bu son düşünceyle rahatladı. Artık kararını vermişti. Cebindeki parayla arkadaşına hediye alacaktı. Elini cebine soktu. Annesinin "Aman oğlum dikkat et kaybetmeyesin" dediği parayı sıkıca tuttu. Bu parayla Mehmet'e hediye alacaktı. Hem de en güzelinden. Birkaç gün önce Mehmet'in bir uzaktan kumandalı araba almak istediğini öğrenmişti. İşte bu hediyeyi alarak Mehmet'e sürpriz yapmanın tam zamanıydı. Kararlı adımlarla arka caddede bulunan oyuncak mağazasına girdi. Camlı tezgahın içinde duran bütün oyuncaklar ona adeta gülümsüyordu. Tezgahın arkasındaki görevliye "Bir araba alacaktım, uzaktan kumandalı bir araba," dedi. "Arkadaşıma doğum gününde hediye edeceğim de," diye ekledi. Bu sözüne görevli gülümseyerek cevap verdi. Alışverişini yapıp mağazadan ayrılırken mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Nasıl mutlu olmasındı? Belki de arkadaşı Mehmet kendisine hediye edilenlerin içinde en çok Tarık'ın verdiği hediyeyi beğenecekti. Artık eve yaklaşmıştı. Annesi "Oğlum kardeşinin ilacını unutmadın ya," dediğinde vereceği cevabı bile hazırlamıştı. "O parayla arkadaşıma hediye aldım anne," diyecekti. "Hem sen her zaman söylersin, hediyeleşmek insanları sevindirmek lazım diye. Ben de öyle yaptım işte. Arkadaşıma hediye aldım," diyecekti. Evlerinin kapısına geldiğinde heyecandan kalbi küt küt atıyordu. Önce heyecanını bastırmak için derin bir nefes aldı. Sonra da kararlı bir şekilde kapının ziline basıp beklemeye başladı. Annesi duymamış olacaktı. Bir kez daha bastı zile. Hayret, kapı açılmıyordu. Üçüncü kez basacaktı ki komşuları Fatma Hanım balkondan seslendi. "Tarık evladım, annen seni çok bekledi. Kardeşine bir ilaç alacakmışsın galiba. Sen gecikince kardeşin fenalaştı. Acele hastaneye kaldırdılar." Tarık, Fatma Hanım'ın söylediklerini duymuyordu artık. Sadece söylenenler beyninde yankı yapıyordu. "Sen gecikince kardeşin fenalaştı. İlaç alacakmışsın galiba. Hastaneye kaldırdılar." Kendine geldiğinde evlerinin oturma odasındaki çekyata uzanmış durumdaydı. Annesi başında ona gülümsemekteydi. "Korkuttun bizi," dedi Tarık'a. Tarık ise sessizce "Kardeşim nasıl oldu?" diye sordu. Annesi gülümseyerek "Kardeşin iyileşti. Hastanede yarım saat kaldık. Doktor ateş düşürücü bir iğne yaptı. Sonra eve geldik. Ama bence kardeşini asıl iyileştiren senin ona aldığın hediyeydi. Şimdi salonda onunla oynuyor. Sen çok düşünceli bir abisin. Biz de başına bir şey geldi zannettik.
"Meğer kardeşine hediye almak için gecikmişsin," dedi. Tarık pişman bir yüz ifadesiyle annesine baktı. Bu sırada annesiyle göz göze geldiler. O anda annesinin her şeyi bildiğini ama kendisini daha fazla üzmemek için böyle davrandığını anladı. Kardeşi her şeyden habersiz Tarık'ın aldığı uzaktan kumandalı arabayla oynarken abisine gülümsüyordu.